İnsan gerçekten yalnızca çamurdan mı yaratıldı? Yoksa eski anlatıların derininde çamur dediğimiz şeyin arkasına saklanmış başka bir anlam mı vardı? Bugün altın madenlerinde çalışan Anunnakilerin isyanından sonra açılan en tartışmalı dosyaya bakıyoruz. Enki'nin "aradığımız işçi zaten var" dediği o gizemli varlıklar. Ninmah'ın yaşam evinde yaptığı deneyler, Adamu'nun ortaya çıkışı, Tiamat'ın yaratılışı ve Edin'den uzaklaştırılmanın, yani daha sonra cennetten kovuluş diye anılacak anlatının bambaşka bir yorumu. Kayıp Listeye hoş geldiniz. Bu bölümde anlatılanları kesin tarihsel gerçek gibi değil, eski metinler, mitolojik semboller ve alternatif yorumlar üzerinden okuyacağız. Amacımız inanmak için değil, ayıklamak için bakmak. Büyük isyan bastırılmıştı ama sorun çözülmemişti. Abzudaki kazı alanlarında çalışan Anunnakiler artık bu ağır işi sürdürmek istemiyordu. Altın gerekiyordu. Nibiru'nun kurtuluşu buna bağlıydı. Fakat iş gücü tükenmişti. İşte tam bu anda Enki diğer önderlerin önünde beklenmedik bir şey söyledi. İhtiyacımız olan varlık zaten mevcut. Bu söz salonda derin bir sessizlik yarattı. Enki'ye göre Abzu'nun bozkırlarında iki ayağı üzerinde yürüyen, ön uzuvlarını kol gibi kullanan, elleri bulunan ama konuşmayı bilmeyen bir tür yaşıyordu. Giyinmiyorlardı, araç kullanmıyorlardı. Doğanın içinde hayvanlarla birlikte hareket ediyorlardı. Enlil buna inanmakta zorlandı. Çünkü Edin'de, yani Anunnakilerin merkezinde böyle bir varlık hiç görülmemişti. Ama Ninma farklı düşündü. Ona göre bu yalnızca kaba bir yaratık değil, içinde potansiyel taşıyan bir varlıktı. Enki, önderleri Abzu'daki yaşam evine götürdü. Burası sıradan bir yapı değildi. Anlatıya göre burası canlıların incelendiği, deneylerin yapıldığı, yaşam özünün araştırıldığı gizli bir merkezdi. Kafeslerin içinde iki ayaklı varlıklar vardı. Enki ve diğerleri yaklaşınca hareketlendiler, parmaklıklara vurdular, hırıltılı sesler çıkardılar. Ama tek bir kelime bile söyleyemiyorlardı. Biri erkek, biri dişiydi. Enki, onların bedenlerinde Anunnakilere benzeyen bir yapı gördüğünü anlattı. Ningissida ise onların yaşam özünü incelemişti. Metnin sembolik dilinde bu öz, birbirine dolanmış iki yılan gibi tarif ediliyordu. Bugünden bakınca bu benzetme bazı yorumcular tarafından genetik sarmala benzetiliyor. Ama burada dikkatli olmak gerekiyor. Bu bilimsel kanıt değil, eski anlatıyı modern kavramlarla okuma girişimi. Yine de hikayenin merkezindeki fikir açıktı. Var olan bir tür alınacak, ona Anunnaki işareti eklenecek ve zor işleri anlayıp yapabilecek bir işçi sınıfı oluşturulacaktı. Enki heyecanlıydı. Ona göre bu yeni varlık emirleri anlayacak, araçları kullanacak, madenlerde çalışacak ve Abdu'daki Anunnakilerin yükünü hafifletecekti. Ama Enlil bu fikre sert biçimde karşı çıktı. Ona göre sorun yalnızca pratik değildi, ahlakiydi. Nibiru'da kölelik çoktan kaldırılmıştı. Araçlar kullanılabilirdi, makineler geliştirilebilirdi. Ama başka bir varlığı zor iş için biçimlendirmek tehlikeli bir eşiğe geçmekti. Enlil'in itirazı şuydu: yaratmak bize mi düştü? Enki ise buna karşı çıktı. Kendi bakışına göre sıfırdan bir varlık yaratmıyordu. Zaten mevcut olan bir türü biraz daha yetenekli hale getirmek istiyordu. Ninmah da Enki'ye yakındı. Ona göre mesele bir canavar yapmak değil, potansiyeli olan bir varlığa beceri kazandırmaktı. Ama tartışma büyüdü. Bu artık yalnızca madencilik meselesi değildi. Bu, kader ile seçim arasındaki büyük soruya dönüşmüştü. Önderler meseleyi Anu'ya taşımaya karar verdi. Nibiru'daki mecliste yaşlılar, bilginler ve komutanlar toplandı. Soru ağırdı. Altın çıkarılmazsa
Nibiru tehlikeye girecekti. Ama yeni bir işçi türü oluşturmak, yaşamın sınırlarına müdahale etmek anlamına geliyordu. Bu karar kaderin bir parçası mıydı? Yoksa Anunnakilerin kendi seçimi miydi? Uzun tartışmalardan sonra meclis kararını verdi. Eğer altın elde edilecekse bu varlık oluşturulacaktı. Karar dünyaya iletildi. Enki sevindi. Ninmah'ın bu çalışmada yanında olmasını istedi. Çünkü doğum, şifa ve yaşam süreçleri konusunda onun bilgisi çok büyüktü. Enlil gönülsüzce razı oldu. Abzu'daki Anunnakilere de haber gönderildi. Varlık elde edilene kadar işinize geri dönün. İsyan şimdilik durmuştu. Ama asıl deney yeni başlıyordu. Enki, Ninmah'ı yaşam evindeki diğer bölümlere götürdü. Ağaçların arasındaki kafeslerde tuhaf canlılar vardı. Bazıları bir türden, bazıları başka bir türden izler taşıyordu. Bu anlatıya göre Enki, farklı canlıların özelliklerini birleştirme üzerinde uzun zamandır çalışıyordu. Ninmah bunları görünce rahatsız oldu. Ortaya çıkanlar kusursuz değil, daha çok başarısız denemeler gibiydi. Enki ise amacını açıkladı. Doğru oranı bulmalıyız. Hangi özden ne kadar alınacak? Hangi rahimde taşınacak? Doğum nasıl gerçekleşecek? Bunun için Ninmah'ın bilgisine ihtiyaç vardı. İlk fikir basitti. Anunnaki erkek özü ile iki ayaklı dişi varlığın yumurtası birleşirse belki ara bir varlık doğabilirdi. Ama Enki daha önce bunu denediklerini söyledi. Sonuç başarısız olmuştu. Gebelik oluşmamış, doğum gerçekleşmemişti. Bu yüzden Ninma başka bir yol önerdi. Yaşam özleri doğrudan değil, aşama aşama birleştirilecekti. Ninma, yaşam evinde özel bir karışım hazırladı. Anlatıya göre iki ayaklı dişi varlığın yumurtası alınmış, Anunnaki özüyle birleştirilmiş ve tekrar taşıyıcı rahme yerleştirilmişti. Bu kez gebelik başladı. Ama doğum gerçekleşmedi. Ninma çaresiz kaldı. Müdahale etmek zorunda kaldı ve yeni doğanı dışarı aldı. Varlık yaşıyordu. Fakat istenen sonuç bu değildi. Bedeni kaba tüylerle kaplıydı. Eller araç kullanmaya uygun değildi. Konuşması yalnızca boğuk seslerden ibaretti. Denemeler sürdü. Bazen beden daha düzgün görünüyordu ama duyular eksikti. Bazen eller, ayaklar, organlar ya da solunum doğru çalışmıyordu. Ninma her defasında karışımı yeniden ayarladı. Biraz ondan, biraz bundan aldı. Ama kusursuz işçi ortaya çıkmadı. Enki sonunda başka bir eksiklik olabileceğini düşündü. Belki sorun özde değil, kabın kendisindeydi. Enki, Ninma kristal kap yerine Abzu'nun kilinden yapılmış bir kap kullanmasını söyledi. Bu nokta anlatının en dikkat çekici sembollerinden biridir. Çünkü birçok yaratılış geleneğinde insanın toprak, kil, balçık ya da çamurla ilişkilendirildiğini görürüz. Bu bölümde de çamur yalnızca fiziksel bir madde değil, dünyanın kendi özü gibi sunulur. Ninma, Abzu çamurundan bir kap yaptı. Karışım bu kapta hazırlandı. İki ayaklı dişi varlığın yumurtası Anunnaki yaşam özüyle birleştirildi. Ardından taşıyıcı rahme yerleştirildi. Bu kez süreç farklı ilerledi. Beklenen zaman geldiğinde doğum başladı. Ninma yeni doğanı elleriyle aldı. Bu bir erkek çocuktu. Önderler bedeni inceledi. Eller uygundu, ayaklar uygundu. Görünüş daha dengeliydi. Enki, Ninma ve Ningishsi de sevinç içindeydi. Ama sorun tamamen çözülmüş değildi. Çünkü çocuk büyüdükçe konuşmayı anlamadığı, sesleri doğru kullanamadığı fark edildi. Kusursuz bedene yaklaşılmıştı, fakat zihin ve ifade hala eksikti. Enki yeniden düşündü. Deneylerde birçok şey değiştirilmişti. Karışım, oran, kap, öz. Ama bir şey hep aynı kalmıştı. Döllenen yumurta her seferinde dünyalı dişinin rahmine yerleştirilmişti. Enki bu kez başka bir fikir ortaya attı. Eğer bu varlık
Anunnakilere daha çok benzeyecekse belki de bir Anunnaki rahminde taşınmalıydı. Yaşam evinde sessizlik oldu. Bu fikir hem umut vericiydi hem de çok tehlikeliydi. Çünkü sonucu kimse bilmiyordu. Taşıyıcı anne kusursuz bir varlığı da doğurabilirdi, bir felaketi de. Enki, eşi Ninki'ye sormayı düşündü. Ama Ninma onu durdurdu. Karışımları kendisinin hazırladığını, başarının da, riskin de kendisine ait olması gerektiğini söyledi ve rahmini sunmayı kabul etti. Bu karar, anlatının en dramatik anlarından biridir. Ninma artık yalnızca bir şifacı değil, deneyin merkezindeki kişi olmuştu. Kilkap'ta yeni bir karışım hazırlandı. Dünyalı dişinin yumurtası ile Anunnaki erkeğini yaşam özü birleştirildi. Döllenen yumurta Nimma'nın rahmine yerleştirildi. Gebelik başladı. Herkes bekledi. Bu sürenin Nibiru zamanı mı, dünya zamanı mı işleyeceği bile bilinmiyordu. Sonunda doğum sancıları başladı. Ninma bir erkek çocuk doğurdu. Enki yeni doğanı ellerine aldı. Bu kez görüntü farklıydı. Beden daha pürüzsüzdü. Kaba tüylerle kaplı değildi. Eller ve ayaklar uygundu. Gözler, kulaklar, organlar daha dengeli görünüyordu. Nimma çocuğu kucağına aldı ve emzirdi. Enki ona bir ad verip vermeyeceğini sordu. Nimma çocuğun kırmızımsı tenine bakarak ona Adamo adını verdi. Yani anlatının yorumuna göre dünyanın çamurunu hatırlatan bir ad. Artık bir model elde edilmişti. Ama Enki onun madenlerde çalıştırılmasını istemedi. Adamo ilk örnek olacaktı. Korunacak, incelenecek ve yeni işçiler için kalıp kabul edilecekti. Şimdi sorun şuydu. Bir model vardı ama tek bir adamı Abzu'daki iş gücü krizini çözemezdi. Daha fazlası gerekiyordu. Ninma kendi çevresinden kadın şifacıları çağırdı. Onlara görevi anlattı. Bu bir emir değildi. Anlatıda 7 Anunnaki kadını gönüllü olarak öne çıktı. Onlar taşıyıcı anne olmayı kabul ettiler. Abzu çamurundan 7 kap hazırlandı. Adamu'nun yaşam özünden alınan parçalar dünyalı dişi yumurtaları ile birleştirildi. Her karışım gönüllü taşıyıcıların rahmine yerleştirildi. Beklenen zaman geldiğinde 7 erkek dünyalı doğdu. Bu 7 varlık düzgün görünümlüydü. Ses çıkarabiliyor, büyüyebiliyor ve işçi sınıfının ilk çoğaltılmış örnekleri gibi kabul ediliyordu. Ama Enki kısa sürede yeni bir sorun gördü. Eğer her yeni işçi için Anunnaki kadınlarının rahmine ihtiyaç duyulacaksa bu sistem sürdürülemezdi. İşçiler kendi kendilerine çoğalmalıydı. Bunun için dişi dünyalıların da oluşturulması gerekiyordu. Enki bu kez eşi Ninki'yi çağırdı. Ninki'ye adamı gösterildi. Tüm süreç, başarılar ve riskler anlatıldı. Ninki görevi kabul etti. Ningisida formülleri bu kez dişi bir varlık oluşturacak biçimde ayarladı. Karışım hazırlandı ve Ninki'nin rahmine yerleştirildi. Gebelik başladı ama doğum gecikti. Aylar sayıldı. Beklenen zaman geçti. Nimma sonunda müdahale etmek zorunda kaldı. Doğum kesik açılarak gerçekleştirildi ve bir dişi çocuk doğdu. Beden incelendi. Eller, ayaklar, gözler, kulaklar uygundu. Kaba tüylü değildi. Teni yumuşaktı. Ninki kız çocuğunu kucağına aldı ve ona bir ad verdi. Tiamat. Bu ad anlatıda yaşamın anası anlamıyla ilişkilendirilir. Adamu'nun karşılığı onu tamamlayacak dişi model olarak görülür. Böylece erkek model Adamu, dişi model Tiamat ortaya çıkmıştı. Tiamat'ın yaşam özünden alınan parçalarla yeni karışımlar hazırlandı. Yine Abzu çamurundan kaplar kullanıldı. Yine gönüllü taşıyıcıların rahimleri devreye girdi. Beklenen zaman geldiğinde 7 dişi dünyalı doğdu. Böylece 7 erkek ve 7 dişi dünyalıdan oluşan ilk işçi topluluğu oluşturulmuş oldu. Enki, Ninki, Ninma ve Ningisida sevinç içindeydi. Artık düşünce şuydu. Erkekler ve dişiler birlikte büyüyecek, birbirlerini tanıyacak, sonra kendi başlarına çoğalacaklardı. Bunun için onları Edin'e götürdüler. Burada Edin önemlidir. Bu anlatıda Edin,
gökteki bir masal cenneti gibi değil, Anunnakilerin yaşadığı düzenli bir yerleşim, bahçeler ve korunan alanlar gibi sunulur. Adamu ve Tiamat için kapalı, güvenli bir yaşam alanı hazırlandı. Anunnakiler gelip onları gördüler. Bazıları hayran kaldı. Hatta Enlil bile ilk hoşnutsuzluğuna rağmen bu manzara karşısında bir süre yumuşadı. Çünkü ortada gerçekten şaşırtıcı bir eser vardı. Fakat zaman geçti. Adamu ve Tiamat büyüdü. 7 erkek ve 7 dişi de olgunlaştı. Ama beklenen olmadı. Dişiler gebe kalmıyordu. Hiç doğum gerçekleşmiyordu. Bu tüm planı çökertiyordu. Çünkü işçiler kendi başlarına çoğalamazsa Anunnaki taşıyıcılarına bağımlılık sürecekti. Ningisida yaşam özlerini yeniden inceledi. Anlatının sembolik dilinde varlıkların özü bir yaşam ağacı gibi dallara ayrılmıştı. 22 dal vardı. Fakat üreme yeteneğini sağlayacak iki önemli parça eksikti. Modern yorumcular bunu cinsiyet kromozomları ile ilişkilendirir. Ama yine vurgulayalım, bu eski metnin modern bilim diliyle yorumlanmasıdır. Doğrudan kanıt değildir. Anlatının içinde ise sonuç açıktı. Adamu ve Tiamat yaşadığı halde soy devam ettiremiyordu. Enki hüsrana uğradı. Abzu'daki Anunnakiler yeniden sabırsızlanıyordu. İkinci bir isyan her an çıkabilirdi. Ningisida bir çözüm önerdi. Yaşam evinde kapılar kapatıldı. Yardımcılar dışarı çıkarıldı. İçeride yalnızca Enki, Ninma, Adamu ve Tiamat kaldı. Anlatıya göre Ningisida hepsini derin bir uykuya aldı. Sonra Enki'den alınan yaşam özü Adamu'ya, Ninmah'tan alınan yaşam özü Tiamat'a aktarıldı. Bu aktarım kaburga bölgesi üzerinden anlatılır. Daha sonraki yaratılış geleneklerinde karşımıza çıkan kadının kaburgadan yaratılması motifinin bazı alternatif yorumlarda bu bölümle ilişkilendirilmesinin nedeni budur. Burada mesele kemikten bir beden üretmekten çok yaşam özüne eksik parçaların eklenmesi gibi yorumlanır. Kesikler kapatılır, uyuyanlar uyandırılır. Ningisida onların yaşam ağacına 2 dal daha eklendiğini söyler. Artık Adamu ve Tiamat üreyebilecek durumdadır. Enlil, Edin'in bahçelerinde dolaşırken Adamu ve Tiamat'ı gördü. Artık örtünüyorlardı. Artık farklıydılar. Artık sadece deney ürünü işçiler değil, kendi soyunu sürdürebilecek varlıklar haline gelmişlerdi. Enlil bunun anlamını sordu. Enki gerçeği anlattı. Önceki denemeler başarısız olmuştu. İşçi sınıfının devamı için üreme yeteneği verilmişti. Enlil öfkelendi. Başından beri bu fikre karşıydı. Ona göre sınır aşılmıştı. Önce işçi yapılacak bir varlık denmişti, sonra Anunnaki rahimleri kullanılmıştı, ardından yaşam özünün daha derin parçaları aktarılmıştı. En büyük korkusu şuydu: ya onlara bizim uzun yaşamımızdan da bir parça verdinizse? Ningisida bunun olmadığını söyledi. Üreme bilgisi verilmişti ama uzun yaşam dalı onların özüne eklenmemişti. Yani anlatıya göre insan çoğalabilecekti ama Anunnakiler gibi uzun ömürlü olmayacaktı. Buna rağmen Enlil kararını verdi. Adamu ve Tiamat Edin'den uzaklaştırılacaktı. Nerede ihtiyaç varsa oraya, yani Abzu'daki iş alanlarına gönderileceklerdi. Böylece anlatıda Edin'den çıkarılma gerçekleşti. Ve 6. tabletin en çarpıcı bölümü burada kapanıyor. Bu anlatıda insanın ortaya çıkışı gökten gelen bir emirle değil, kriz, isyan, deney, başarısızlık, etik tartışma ve güç ihtiyacı üzerinden anlatılıyor. Adamu ve Tiamat bir cennet masalının kahramanları gibi değil, eski dünyanın en büyük sorusunun merkezindeki iki sembol gibi karşımıza çıkıyor. İnsan nedir? Yaratılmış bir varlık mı? Biçimlendirilmiş bir işçi mi? Kendi bilincini kazanan bir canlı mı? Yoksa eski metinlerin sembollerinde saklanmış çok daha derin bir hikayenin parçası mı? Bunu kesin cevaplarla kapatmak kolay olurdu. Ama kayıp listede amacımız kesin hüküm vermek değil, izleri yan yana koymak. Bu bölümde
Enki'nin planını, Ninmah'ın riskini, Adamu'nun doğuşunu, Tiamat'ın ortaya çıkışını ve Edin'den uzaklaştırılma anlatısını birlikte inceledik. Peki sizce bu hikaye yalnızca eski bir mit mi, yoksa daha sonra farklı kültürlerde yeniden anlatılan ortak bir hafıza parçası mı? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu serinin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tablette bu hikayenin sonuçlarının Anunnakiler ve insanlar arasında nasıl yeni bir düzen kurduğuna bakacağız. Kayıp listeden sevgiler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.